Hytale ilk büyük güncellemesinin ardından aman vermeden ikinci büyük güncellemesini de yayınladı. Utanırım sanmam. Güncellemenin en dikkat çeken özelliği ise yeni eklenen iskelet çağırma büyüsü. Artık sık sık karşılaştığımız iskelet kalıntılarının bir anlamı var. Büyü kitabını kullanarak iskelet yığınlarını adımıza savaşması için yeniden hayata döndürebiliyoruz. Kitap ise bu koca arkadaşın içinden düşüyor. Pislik yapacağım. Bandik. Lan ya lan bu. Tezgah lan. Lan. Bunu sakın yapma yoksa kafana taşı yersin. Madencilik mekaniklerinde de gelişme var. Artık kazma hızın kazmanın gücüne göre değişiyor ve adamantite'i kazabilmek için toryum veya kobalt kazma yapman gerekiyor. Doğru kazmayı seçmek artık fark yaratıyor. RPG oyunlarından aşina olduğumuz zırh üzerimizde olmasına rağmen kozmetik amaçlı olarak gizleme özelliği Hytale'a da geldi. Artık zırhımızı gizleyip faydalarından yararlanmaya devam edebileceğiz. Zırhlarla ilgili bir diğer güncelleme ise önceden Shift tuşu ile giymeye çalışınca yer değiştiriyordu. Artık Shift ile veya çift tıklayarak giyebiliyoruz. Kaplumbağa kadar yavaş olan bu vagonlardan sıkıldıysan şimşek gibi bir çözüm geldi. Artık daha da hızlılar. Oyunda hafif orta ağır olmak üzere 3 çeşit deri bulunuyor. Eskiden bizon, domuz, inek, at ve yaban domuzu hafif deri düşürüyordu. Artık daha mantıklı olarak orta deri düşürecekler. Ebedi yani hasat et kökü ben daha çıkarım diyen ekinleri yanlışlıkla kılıç benzeri silahlarla yok edebiliyorduk. Artık bu da düzeltildi. Sandık düzenini sağlayan hepsini al, her şeyi koy, hızlı stackle ve kendi arasında sırala butonları aynı zamanda sırasıyla QRT tuşlarına da kısa yol olarak atandı. Bu kanı bozuk soysuz arkadaşların dil atma saldırısının verdiği hasar ciddi oranda düşürüldü ve kafa atabilecekleri yeni bir saldırı eklendi. Karakter özelleştirme ekranına yeni maskeler, bandanalar ve vampir, tatlış ve ork olmak üzere yeni ağızlar eklendi. Ve yanında gördüğünüz saç modelleri güncellendi. Kumlu bölgelerde hotbar'daki aktif seçilen slotun gözükmesinin zor olması sonucu geliştirmeler yapıldı ve aşağıya küçük bir ikon eklendi. Yatağınız yüklenmemiş bir çankta kaldığında ölünce spawn'a doğma hatası düzeltildi. Artık yatağınıza doğabiliyorsunuz. Forgotten Temple'daki anılar artık alfabetik olarak sıralanıyor. Sağ üstte ayarlardan açabileceğin renkli ve tek renk seçenekli bir FPS sayacı eklendi. Daha fazla yapılabilir dekoratif ışık eklendi. Ofidinifobiyası olanlar için yılanları bu şeye dönüştürme ayarı eklendi. Aynı şekilde araknofobiyası olanlar için de örümcekleri yengece dönüştürme ayarı da mevcut. Kutup ayısı güçlendirildi. Hasat edilen ekinler artık eğilirken yere konulabiliyor. Dinozor Rex'in eksik sesleri de eklendi. Artık pusulada arkadaşlarınızı yükseklik ve alçaklık farklı dahil olmak üzere görebileceksiniz. Bunun videosunu çekemiyorum çünkü hiç arkadaşım yok. O yüzden de sona bıraktım zaten. Belki videoyu sonuna kadar izlemezsin, belki de erken çıkarsın. Beni bu acı durumda görmezsin diye. Sula'ya bakıyorum. Kuzey var, güney var, doğu var, batı var. Ama arkadaş yok. Yalnızlıktan başka bir şey yok. Bana herkes nerede görebileceğimi söylüyor. Ama neden kimsenin burada olmadığını açıklamıyor. Belki de pusula bozuk değildir. Belki de doğruyu gösteriyordur. Belki de gerçekten gösterecek kimse yoktur. Günler, haftalar, aylar ayaklarımın altından sessizce kayıp gidiyor. Aynı ana takılı kalıyorum. İlerleyemiyorum. Görmezden gelmeyi beceremiyorum. Böyle devam edemeyeceğini iyi biliyorum. Bu şekilde yaşayamayacağımı. Ama yine de duruyorum. Artık yüzlerini bile hatırlayamıyorum. Seslerini, neler yaptıklarını, neyi sevdiklerini. Sadece hatırlıyorum. Mutlu olduğumu. O anılarda mutlu olduğumu.